Kredinin gerçek maliyeti. Kredi kullanma konusunda karar verirken bizim için en önemli kriter, kredi nedeniyle katlanacağımız maliyetin ne olduğudur. Kredi kullanırken faizin yanı sıra kullandığımız kredi türüne göre değişen vergi ve masraflarla da karşı karşıya kalırız. Kredinin maliyeti ve ödeme planının belirlenmesi uzmanlık gerektiren bir konudur. Ve bu hesaplamalar kredi kullanıcıları için çoğu zaman kafa karıştırıcı olabilir. Bazı temel bilgilere sahip olarak kredi maliyetlerimizi daha iyi hesaplayabiliriz. Borçlanmanın bize getirdiği maliyeti tam olarak anlamak için çeşitli karşılaştırmalar yaparız. Bunlardan en önemlisi yıllık gerçekleşen ya da beklenen enflasyon verisidir. Bunun yanı sıra çeşitli yatırım araçlarının yıllık getiri oranları da bizim için bir karşılaştırma ölçütü olabilir. Ancak karşılaştırma yapabileceğimiz veriler yıllık bazdayken, bankalar tarafından tüketicilere sunulan kredilerde aylık faiz oranları kullanılmaktadır. Bize sunulan aylık faiz oranları üzerinden kredinin maliyetini yıllık bazda hesaplayarak bu karşılaştırmaları daha doğru yapabiliriz. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, net ve brüt faiz ayrımını yapmaktır. Net faiz, kullandığımız kredi nedeniyle ödediğimiz ve doğrudan bankanın kasasına giren faizi ifade eder. Ancak konut kredileri dışındaki kredilerde faiz üzerinden banka ve sigorta muamele vergisi, kısaca BSMV ile kaynak kullanımı destekleme fonu, kısaca KKDF ödemesi de yapmamız gerekir. Bu ödemeler banka tarafından ilgili kamu kurumuna aktarılmaktadır. Faiz üzerinden hesaplanan BSMV oranı %10 iken KKDF oranı %15'tir. Yani 1000 lira tutarında net faiz ödememiz durumunda ayrıca 100 TL BSMV ve 150 TL KKDF olmak üzere toplam 250 TL ilave ödeme yapmamız gerekir. Buna göre net faiz oranı %1 ise brüt faiz oranı %1,25 olacaktır. Bu nedenle banka tarafından sunulan faiz oranına BSMV ve KKDF'nin dahil olup olmadığını belirlememiz ve kredi maliyetini hesaplarken aylık net faiz oranı yerine aylık brüt faiz oranını dikkate almamız gerekir. Aylık brüt faizi bulduktan sonra bunu yıllık faize dönüştürmemiz gerekir. Bunu yaparken sık yapılan hatalardan biri yıllık faizin aylık faiz oranının 12 ile çarpılarak bulunmasıdır. Ancak bu hesaplama maliyetimizin gerçekte olduğundan daha düşük görünmesine yol açacaktır. Bunun yerine bileşik faiz hesaplaması yapmamız gerekir. Bunun için aylık faiz oranını bir sayısıyla toplayın, çıkan değerin 12. dereceden kuvvetini alın ve bulduğunuz sonuçtan bu sefer bir sayısını geri çıkarın. Örneğin aylık faiz oranı %2 ise 1,02'nin 12. dereceden kuvvetini aldığınızda yaklaşık 1,27'yi bulursunuz. Bu sayıdan bir sayısını çıkardığınızda yıllık faiz oranı %27 olarak bulunur. Aylık faiz oranı olan %2'yi 12 ile çarptığımızda ise bulacağımız sonuç %24 olacaktı. Bu durumda borçlanma maliyetimizi gerçekte olduğundan %3 daha düşük belirlemiş olurduk. Ancak bileşik faiz formülü sonucunda bulunan sonuç, kredi maliyetimizi yaklaşık olarak vermektedir. Çünkü bu hesaplamalara faiz, BSMV ve KKDF dışındaki masraflar dahil edilmemiştir. Kredi kullanırken bankalar tarafından binde 5 oranında kredi tahsis ücreti alınabildiği gibi, taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz ücretleri de alınmaktadır. Bununla birlikte bankalar tarafından bazı sigortaların yaptırılması da ön koşul olarak aranabilmektedir. Bu nedenle borçlanmanın gerçek maliyeti, bileşik faiz formülü sonucunda bulunan değerden birkaç puan daha yüksek çıkabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir konuysa, kredinin vadesi düştükçe krediye ilişkin ödenen masrafların kredi maliyeti üzerindeki etkisinin artacağıdır. Faiz oranı sabitken, aynı tutarlı kredi daha uzun vadede kullanıldığında yıllık borçlanma maliyeti daha düşük olacaktır. Unutmayın, kredinin kullanıcısına olan yıllık maliyet oranı, efektif yıllık faiz oranı olarak da adlandırılmaktadır ve bu orana kredi sözleşmesinde yer verilmesi yasal bir zorunluluktur. Kredi seçenekleri arasında en uygun olanı seçerken de aylık faiz oranları yerine yıllık maliyet oranlarının karşılaştırılması daha sağlıklı olacaktır. Örneğin, iki kredi seçeneği arasında daha yüksek faizli olandan tahsis ücreti alınmıyorsa, bu kredinin yıllık maliyet oranı diğerine göre daha düşük olabilir. Kredi maliyetinize ilişkin hesaplamaları yapmadan önce, krediden vergi ve fon ödemesi alınıp alınmadığı, alınıyorsa bunların güncel oranları bilinmelidir. Kredilerde, kredi veren kuruluş tarafından talep edilen masraflara ilişkin bilgilere ise bankanızdan ya da
Bankacılıkur'un ve hizmetücretleri.org.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Kredinizin maliyeti